Pandemiyle birlikte hepimizin hayatına bir kavram girdi, değil mi? Kan oksijeni. Peki o parmağımıza taktığımız küçücük cihaz, yani pulse oksimetre bize aslında tam olarak ne anlatıyor? Gelin bu hayati sağlık göstergesini ve onu ölçen o akıllı teknolojiyi beraber mercek altına alalım. Bu bölümde yol haritamız gayet açık. Önce kan oksijeninin neden bu kadar hayati olduğunu anlayacağız. Sonra o küçük cihazın içine girip nasıl çalıştığına bakacağız. Ardından ekranda beliren rakamların dilini çözeceğiz. Ve tabii ki en önemli kısımlardan biri ne zaman eyvah deyip ne zaman bu bir yanlış alarm dememiz gerektiğini, yani yaygın hataları konuşacağız. Son olarak da hangi durumda bir doktora danışmak gerektiğini netleştireceğiz. O zaman en temelden başlayalım. Neden kanımızdaki oksijen seviyesi bu kadar önemli? Neden sürekli bunu konuşuyoruz? Size çok basit ama bir o kadar da kilit bir soru. Vücudunuzun tıkır tıkır çalışmasını sağlayan o en temel yakıt ne olabilir? Bir düşünün bakalım. Cevap tabii ki oksijen. Aldığımız her bir nefesle vücudumuza çektiğimiz oksijen var ya, işte o kanımız aracılığıyla en ücra köşedeki hücrelerimize kadar bir yolculuğa çıkıyor. Hücrelerimiz de bu oksijeni alıp enerjiye dönüştürüyor. Yani düşünmemizden tutun da kalbimizin atmasına kadar her şey ama her şey bu enerjiye bağlı. İşte bu yüzden kanımızdaki oksijen seviyesi genel sağlığımızın adeta bir karnesi gibidir. İyi de bu kadar önemli bir değeri evimizin rahatlığında saniyeler içinde nasıl ölçebiliyoruz? İşte tam bu noktada o küçük ama marifetli cihaz devreye giriyor. Pulse oksimetre. Cihazın ekranında gördüğümüz o SpO2 değeri var ya, aslında bu periferik oksijen satürasyonunun bir kısaltması. Kulağa biraz teknik geliyor biliyorum ama aslında mantığı çok basit. Kanımızda oksijeni taşıyan hemoglobin adında proteinler var. SpO2 değeri bu proteinlerin yüzde kaçının oksijenle dolu olduğunu bize söylüyor. Yani bir nevi akciğerlerimizin işini ne kadar iyi yaptığının anlık bir fotoğrafı. Bu küçük mandalın çalışma prensibi gerçekten de çok akıllıca. Şöyle düşünün, cihaz parmağınızın bir tarafından iki farklı renkte ışık yolluyor. Biri kırmızı, diğeri kızıl ötesi. Şimdi kilit nokta şu, oksijen taşıyan kan ile taşımayan kan bu ışıkları farklı şekilde emiyor. Cihazın diğer tarafındaki sensör de parmağınızdan ne kadar ışığın geçebildiğini ölçüyor. Aradaki farkı saniyeler içinde hesaplayıp işte kanındaki oksijen doygunluğu bu diye ekrana yansıtıyor. Büyüleyici değil mi? Tamam, cihazın ne olduğunu, nasıl çalıştığını anladık. Şimdi gelelim en can alıcı soruya. Peki, ekranda gördüğümüz bu sayılar bize ne anlatıyor? İşte bu, görmek istediğimiz altın aralık. Sağlıklı bir insanda, dinlenme halindeyken, SpO2 değerinin %95 ile %100 arasında olması beklenir. Bu, her şeyin yolunda olduğu, vücudunuzun yeterli oksijeni aldığı anlamına geliyor. Bu tablo aslında her şeyi çok güzel özetliyor. %95'in altına inmeye başladığımızda tıpta hipoksi dediğimiz, yani kandaki oksijenin yetersizliği durumu başlıyor. %91-94 arası hafif, 86-90 arası orta, %85'in altı ise artık organların risk altında olabileceği şiddetli hipoksi olarak kabul ediliyor. Uzmanların da altını çizdiği gibi %95'in altını görmek tabii ki bir uyarı işareti. Ama hemen paniğe kapılmamak lazım. Çünkü tek başına rakam her zaman her şeyi anlatmaz. Ölçümün yapıldığı koşullar ve daha da önemlisi o sırada başka bir rahatsızlık belirtisi gösterip göstermediğiniz gibi faktörler de devreye giriyor. İşte geldik en çok kafa karıştıran ve belki de en çok endişeye sebep olan bölüme. Cihazı taktınız ve o da ne? Beklenmedik derecede düşük bir rakam. Bu bir yanlış alarm olabilir mi? Size iyi bir haberim var. Büyük ihtimalle evet. Eğer ekranda gördüğünüz o rakam kalbinizi hızla çarptırdıysa bir saniye durun, derin bir nefes alın ve hemen en kötü senaryoyu düşünmeyin. Panik yapmadan önce hatalı bir ölçme neden olabilecek o kadar yaygın sebepler var ki gelin şunları bir kontrol edelim. Bakın bu listedekiler yanlış alarmların en bilinen şüphelileri. Mesela soğuk parmaklar. En sık yapılan hata budur. Hava soğuksa veya dolaşımınız zayıfsa parmak ucunuza yeterince kan gitmez ve cihaz doğru ölçüm yapamaz. Ya da tırnaklardaki oje. Özellikle de koyu renkli olanlar. Cihazın ışıkla çalıştığını söylemiştim değil mi? İşte oje o ışığın geçişini engelleyip sonucu tamamen yanıltabilir. Bunların dışında ölçüm sırasında hareket etmek, konuşmak, cihazın parmağınıza tam oturmaması, sensörünün kirlenmesi, hatta çok düşük tansiyon bile hatalı sonuçlara yol açabilir.
Peki, diyelim ki tüm bu olası hataları kontrol ettik. Parmaklarımızı ısıttık, ojeyi sildik, sakin bir şekilde oturduk, ölçümü tekrarladık ama değer hala düşük. İşte şimdi durumu ciddiye almamız gereken noktadayız. İşte bu, kritik eşik. Eğer doğru koşullarda, üst üste yaptığınız ölçümlerde SpO2 değeriniz sürekli olarak %90'ın altında çıkıyorsa bu artık bir yanlış alarm değil, tıbbi yardım gerektiren ciddi bir sinyal olabilir. Asıl alarm zillerini çaldıran şey, bu düşük değere eşlik eden belirtilerdir. Yani düşük SpO2'nin yanında nefes almakta zorlanıyorsanız, göğsünüzde bir ağrı veya sıkışma varsa, dudaklarınızda veya tırnaklarınızda morarma gibi bir renk değişimi fark ettiyseniz, işte o zaman bir saniye bile beklemeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir. Unutmayın, rakam bir veridir ama belirtilerle birleştiğinde aciliyet kazanır. Bu karşılaştırma aslında tüm konunun özeti. Bakın sol tarafta elleri ısıtınca veya ojeyi silince düzelen, kendinizi gayet iyi hissettiğiniz durumlar var. Bunlar büyük ihtimalle yanlış alarmlar. Ama sağ tarafta tüm doğru koşullara rağmen ısrarla düşük kalan ve en önemlisi nefes darlığı gibi ciddi belirtilerin eşlik ettiği durumlar var. İşte bu kesinlikle tıbbi bir değerlendirme gerektirir. Aradaki farkı bilmek çok önemli. Pulse oksimetre gibi basit görünen bir alet bile bize sağlığımız hakkında ne kadar değerli bilgiler verebiliyor. Bu da ister istemez şu soruyu akla getiriyor. Kendi sağlığımızı daha iyi anlamak, kontrolü elimize almak için teknolojinin bize sunduğu bu tür araçlardan ne kadar faydalanıyoruz? Üzerine düşünmeye değer.